Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık ipleri değerlendirebileceğiniz hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay dikişsiz iki şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle toprak tonlarında. İpim Ören Bayan Duran'ındı. Kağıdı evet burada buldum. Hemen renk kodunu da vereyim. 145. Patiğimde kullandığım şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum. İşte hanımlar modelimiz böyle. 2 şiş patiğim. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Yapılışı oldukça kolay. Elinizde böyle birer metre kadar artık ipiniz varsa bu şekilde bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok hanımlar. Tabanımız yine bu şekilde. Topuk kısmımız böyle. Çok şık. Güzel bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Hemen ipimi aldım. 6 ilmek atacağız. 6 ilmek olarak patiğimize başlıyoruz. Ve haroşa örgü uygulaması yapacağız. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. Şu dördüncü. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. 6 ilmek başladım. Hemen ipimin ucunu şöyle kendisine bir tane düğüm atarak bağlayacağım. Haroşa örgü yapacağız hanımlar. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Haroşa olduğu için ilmeklerimin devamında gelen ilmeklerimi tamamen düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmaları yapacağız hanımlar. Artırma işleminin ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir adet artırmamı yaptım. Bakın ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi daha örüyorum. Bakın kenarda son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar ipimi parmağıma dolayıp sol tarafta da artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde 8 ilmeğimiz oldu böylece. Geri döndük. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizin tamamını düz olarak yani haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi örüyorum. Ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde artırma yapmadan düz yani haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ördüm. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmeğimi atıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde şişimizde şu anda 12 adet ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şimdi şu hanımlar arka yüzde tamamen ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Ben bu patiğimde 26 ilmeğim olana kadar hanımlar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum. 26 ilmek benim ölçülerime göre tam geldi. Dileyen 28 ilmek de yapabilir daha büyük yapmak isteyenler. Dileyen 30 ilmek de yapabilir. 36 numara yapmak istiyorum diyenler de 24 ya da 22 ilmek olarak da artırabilirler. Bu tamamen herkesin elinin ölçüsüne göre, örmek istediği ayak numarasına göre değişiklik gösterebilir. Modelimiz tam denk gelecektir her türlü ilmek sayısına. Dediğim gibi ben 26 ilmeği olana kadar artırdım. Sonra modelimi kurdum. Şimdi hanımlar hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım.
Evet hanımlar, ben 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını haroş olarak ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi sarı ipimi de buraya hazırladım. Modelimizi yapacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Sarı ipimi alıyorum. Modelimin ilk sırasındayım hanımlar. Bu şekilde sarı ipimi ekleyeceğim. Ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi ördüm. Kenardan ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen sarı ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Şöyle buraya 2 tane düğüm atıyorum. Ardından hanımlar ilmeklerimin tamamını ön yüzde birinci sıramızda sarı ipi bile yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Bakın şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Model bittikten sonra 2'de 1 ip gizlemek durumunda kalmayacağız böylece. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Burada da hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz örüyorum hanımlar. Yani ön yüze bir diş haroşa düşüyor sarı ipimiz ile. Modelimizin ikinci sırası da böyle yapılıyor. Hepsini sırasıyla düz olarak örüyorum. Gayet kolay bir model hanımlar. Hiç patik bilmeyen bir hanım bile bunu rahatlıkla yapabilir. Kenar ilmeğimi de hanımlar ters olarak örüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modelimizde 3. sıramızdayız hanımlar. Bu sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Ardından yapacağımız işlem şu. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Önce ajur yapıyoruz hanımlar. Yani ipimizi şişimize bir kere doluyoruz. Sonra öndeki 2 ilmeğimizi birlikte keserek örüyoruz. Tekrar ipimi doladım şişime. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Önce doluyorum. Sonra öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Önce doluyorum. Sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Doladım. Kestim. Doladım ve öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi de hanımlar kenar ilmeğim düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Modelimizde arka yüzdeyiz ve 4. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Hepsi düz. Ön yüze ters örgü düşüyor. Yani haroşa. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. Modelimizin 4. ve sonuncu sırası bu şekilde yapılıyor. Ve son kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada artık ip değişikliği yapacağım. Ana rengi ipime geçiyorum. Yine ip değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi öreceğim hanımlar burada. Hemen yanındaki 2. ilmeğimi de ördükten sonra sarı ipimi keseceğim artık. Rengarenk yapacağım için sarı ipimi kesiyorum. Sizler 2 renkli yapacaksanız ipinizi kesmenize gerek yok. Şöyle 2 tane de düğüm attım buraya. Hanımlar bu aşamada model arasında 4 sıra örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizden sonraki bu aradaki şu boşlukları yapıyoruz hanımlar. Buraları ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Sarı ipimizin ucunu yine gizleyerek getirdim. Modelimizden sonraki ilk sıramız bu. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz örüyorum. Her 4 sırada bir modeli tekrar ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Modelimizden sonra 2. sıramız arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde hepsini gördüğünüz gibi arka yüzde ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum.
Şimdi de ön yüzdeyiz. Modelimizden sonra 3. sıra ön yüzde yine düz örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Modelimizden sonraki 4. ve sonuncu sıramızdayız. Şimdi de arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Ön yüze geçince ikinci modelimize de başlıyoruz. Modelimizin hepi topu bu kadar hanımlar. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de sizlere kısaca anlatacağım. Sonuncu ilmeğimi yine ters ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizden sonra 4 sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi diğer renkli ipimi alacağım. Mavi ipimi alıyorum. Şimdi mavi ipimi ekleyeceğim buraya. Sarı modelimizi nasıl kurduysak maviyi de aynı şekilde kuruyoruz. Modelimizin 1. sırasındayız. Hemen ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra mavi ipimin ucunu yine kendine bağlayacağım. Modelimizin ilk sırasında hanımlar yine ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın mavi ipimin ucunda yine sarıda olduğu gibi şöyle gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde olunca hanımlar bakın sonradan ip gizleme durumunda da kalmıyoruz. Bize kolaylık sağlıyor. Modelimin ilk sırası ilmeklerimi ön yüzde düz örüyorum. Mavi ipim biraz diğer sarıya göre ince çıktı. Ama olsun, arada çok da belli olmadı incelik kalınlığı olması. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Arka yüzde modelimizin 2. sırasındayız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz örüyorum hanımlar. Ön yüze ters örgü düşüyor. Hepsini düz olarak örüyorum. Sırasıyla düz örüyorum. En son kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimizde şimdi ön yüzde ve 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi düz örüyorum. Ardından yine ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Önce ipimi şişime bir kere doluyorum. Sonra da önündeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Bu şekilde son 2 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Yine doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Doladım. Kestim. Doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde 4. sıramızdayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4. sıramızda yine hanımlar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar hanımlar. 2. modelimizi de size anlattım baştan sona. Son ilmeğime kadar öreceğim. Son kenar ilmeğimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle baktığımız anda hanımlar 2. modelimizi de tamamlamış olduk. İlk 2 modelimizi böylece yaptık. Şu şekilde baktığımız anda hanımlar ben patiğimin ön tarafına toplamda 4 model yaptım. İlk 2 modeli birlikte yaptık. Şimdi ana renk ipimizle yine 4 sıra ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Diğer rengimize geçeceğiz. 3. modelimizi de yaptıktan sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ana ipimizle 4 sıra öreceğiz. Ardından diğer ipimize geçeceğiz. Diğer modelimize geçeceğiz. Diğer modelimizi yaptık. Diğer 4. modelimize kadar yapalım hanımlar bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi. Ardından gelelim çünkü bilek bölümüne geçiş yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne toplamda 4 tane modelimi yaptım ve geldim. Bakın sonuncu modelimi yeşil ipimle yaptım. Şimdi hanımlar burada ana renk ipimiz ile haroşa örgü uygulaması yapacağız. Şimdi yine ip değişikliği yapıyorum. Ana renk ipimi elime aldım. Haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Yine ip değişikliği olduğu için ilk 2 ilmeğimi örüyorum hanımlar bu şekilde. Ardından bu yeşil ipimi de artık keseceğim. Renkli iplerimizi artık
işimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi renkli iplerimiz çok az gidiyor. Elinizde böyle birer metre kadar artık ipiniz varsa yarım yamalak böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. Evet hanımlar, dediğim gibi şimdi şu an haroşa örgümüzü örüyoruz. Yeşil ipimin ucunda şöyle gizleyerek götürdüm. Tamamen ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine haroşa düşmesi için arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp arka yüzde sıramı tamamladım. Hanımlar, şöyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Bilek bölümünden önce burada 3 diş haroşamız olması gerekiyor. Şimdi burada 2 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra da bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, burada 3 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bilek bölümünü yapacağız hanımlar. Burada kesimlerimiz olacak. Öncelikle ilk 9 ilmeğimi öreceğim. Yine düz örgü haroşa. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın, ikisini bir ördüm. Tekrar ikisini bir örerek ikinci kesimimi yapıyorum. Üçüncü kesimim. Şu dördüncü kesimim. 5, 6, 7, 8. 8 adet ilmeğimi kestim hanımlar. İlk başta 9 ilmeğimi ördüm. Ardından 8 ilmeğimi kestim. Bu ilmeğimi de şişime takıyorum. Bu taraftaki ilmeklerimi saydığımız anda bakın 2, 4, 6, 8, bir de burada 9 ilmek de burada kaldı. 9'ar ilmek yanlarda kaldı hanımlar. Şimdi yedek şişiniz varsa bu sağ şişteki ilmekler, buradaki ilmekler bu şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa tığ yardımı ile ilmeklerin arasından ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Buradaki ilmeklerimi bekleteceğim hanımlar. Şimdi bu sol tarafı yapacağız birlikte. Yani bu kenarı yapacağız. Burada 9 ilmeğimiz var. 9 ilmek üzerinden haroşa örmeye devam edeceğiz hanımlar. 9 ilmek olarak haroşa öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu an arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar, buraya bir diş haroşamızı ördük. Buradaki ilk 3 diş haroşamız patiğimizin bu ön bölümünü yaparken örülen haroşaydı. Onun haricinde buraya bir diş haroşa ördük. Hanımlar, burada toplamda 4 diş haroşa olması gerekiyor. Sonra artırmalara başlayacağız. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce bir diş haroşa elde ediyoruz. Ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi de hanımlar 3 diş haroşadan hariç burada 2 diş haroşamız oldu. 2 diş daha haroşa yapacağız yine aynı şekilde. Yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Hepsini düz örüyorum. Tekrardan hanımlar geri döndük. Bakın, burada 3 diş haroşamız oldu. Bir kere daha bir diş haroşa daha yapacağız. Ardından artırmalara geçeceğiz. Şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine haroşa, yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri döndük hanımlar. Bakın, burada 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi artırmalarımıza başlıyoruz. Artırmalarımızı şöyle yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldıktan hemen sonra önünde haroşa ilmeğimiz var. Bakın, bir ilmek. Bunun şu ön bölümüne, hemen şu ilmeğin oraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırmamızı böyle yapıyoruz hanımlar.
Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Böylece şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. 9 ilmek vardı. 1 ilmek artırdık. 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmaları yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar artırmaya devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örüyorum. Görmeden alıyorum kenar ilmeğimi. Bakın hemen ardında ikinci haroşa ilmeğim var. Onun şu ön bölümüne. Hemen şuraya. Şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine düz örüyorum. Böylece hanımla bir ilmek daha artırdık. 11 ilmeğimiz oldu. 14 ilmek olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz hanımlar. 14 ilmek olana kadar. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm. Yine artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki ilmeğimin bakın şu ön bölümüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor yine. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. 2 kere daha artırma yapacağız. 14 ilmeğimiz olacak. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yeniden bakın ön yüzdeyiz. Burada artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki haroşa ilmeğimi bakın. Şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz olarak örülüyor. Böylece hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha artıracağız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde son kez artırmamızı yapacağız. Geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Hemen önündeki bir ilmeğimi şöyle tutuyorum hanımlar. Bunu düz örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi bakın artırma yerimiz bu şekilde düşüyor. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz örüyorum. 14 ilmeğimiz oldu hanımlar bu bölümde artık. Artırma işlemi yapmayacağız. Haroşalarımızı 14 ilmek üzerinden öreceğiz hanımlar. Bu aşamada hanımlar bu bölüme toplamda ben 15 diş haroşa ördüm buraya. Yani şöyle hesapladığımız anda 15 derken şu ilk 3 diş haroşamız zaten ön bölümde yapmıştık. Orayı saymıyoruz. Onun haricinde saydığımız anda 15 diş haroşa ördüm. Kalan haroşalarımı zaten 14 ilmek üzerinden devam ettirdim. Bakalım kaç haroşamız olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşamız olmuş bile. Ben buraya 15 diş haroşa ördüm. Ya da sanırlar sizin yapacağınız işlem şu, ölçü olarak yapacaksınız. Şöyle ki patiğinizi ayağınızın üzerine şöyle koyun. Şöyle koyun hanımlar. Bu yan bölümü nasıl yapacağınızı hemen anlatacağım. Bakın burun kısmına bu bölümü getirdik. Arka bölümün hanımlar biraz böyle haroşalı örgü esnek olduğu için esneterek ölçün. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte 14 ilmek üzerinden buradaki haroşalarımızı tamamlayalım. Gelelim ardından sağ kenarımızı birlikte yapalım. Evet hanımlar ben bu kenarımı tamamladım. Geldim burada 15 diş haroşam oldu. Bu şekilde bakın gayet de esnek. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu, ilmekleri keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Burada biraz esnek gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yerlerinden bakın şu ilmek gibi görünen yerlerden ilmekler çıkaracağız örerken. Bu yüzden rahat ilmek çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Ardından hanımlar buraya şöyle bir tane zincir oluşturuyorum. İpimin ucunda şöyle bir düğüm atacak kadar bir ip bırakacağım. Çünkü yanları yaparken yine bu ipimizin ucunu bağlayacağız buraya. Bakın düğüm atacak kadar şöyle bir miktar ip bıraktım. Burayı tamamladım. Şimdi geldik hanımlar bu sağ kenarımıza. Sağ kenarımızda hanımlar ilk ön yüzde örerken gelmiştik. Şimdi arka yüzden ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Çevirdim, arka yüzdeyim. Yine burada da sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. İpimi buradan ekleyerek örmeye başlayacağım. Öncelikle şöyle ipimin ucunu arkaya doğru alıyorum.
Şöyle ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ördükten sonra arka yüzde bir düğüm atacağım hanımlar. Burada sökülme olmasın diye arka yüzde düğüm atıyorum. Çünkü düğümümüz ön yüzde görünmesin. Şöyle arka yüzde bir iki düğüm attım ipimin ucuna. İlmeklerimi yine haroşa örüyorum. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Hanımlar 3 diş haroşa ön bölümde yapmıştık. Zaten burada da bir diş haroşamız oluştu. Yine bu bölümde de bu kenarda da toplamda 4 diş haroşamız olana kadar 9 ilmek üzerinden öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi örüyorum. Böylece 2 diş haroşamız olacak burada. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi örüyorum. 4 diş haroşa olana kadar 9 ilmek üzerinden öreceğiz. Sonra bu kenarda da artırmalarımızı yapacağız. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Yeniden geri döndük. Şöyle hesapladığımız anda hanımlar 3 diş haroşa vardı. Şimdi 3 diş haroşa daha örmüşüz. Bir tane daha örmemiz gerekiyor. Toplam 4 haroşa olması gerekiyor. 9 ilmek üzerinden 4 diş haroşamız olduktan sonra artırmalarımızı yapıyoruz. Yani şu bölümdeki artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Arka yüzdeyim, yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı yine bu sol taraftan yapacağız hanımlar. Bilek bölümünde buradan yapacağız. Çünkü sağ kenarla aynı olması gerekiyor. Öncelikle ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bir önceki ilmeğimin, bakın bir önceki örmüş olduğum ilmeğimin önündeki bu haroşamın bu önündeki ilmeğime şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk artırmamı yaptım. 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını patiğimin arka yüzünde haroşa örüyorum bu bölümde. Bir ilmek artırdık, 10 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmalara devam ediyoruz. Tekrardan hanımlar ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenar ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Bakın bu sonuncu örmüş olduğum ilmeği şu önündeki ilmeği şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıp devamında gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz derken haroşa olarak örüyorum. Burada da yine 14 ilmek olana kadar artırma yapacağız. Tekrardan ön yüzdeyiz. Son bir ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın bu sonuncu ilmeğimin önündeki hemen şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Geri döndük. Artırmamızı yaptık. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını yine haroşa örüyoruz. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam edeceğiz. Tekrardan ön yüzde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen bir öndeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan bir ilmeğim düz. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir ilmek daha artıracağız. 14 olacak. 14 ilmekten sonra artırma yok. 14 olana kadar artırıyorduk hanımlar. Sol kenarda da aynı işlemi yaptık. Sağ kenarda da aynı şekilde 14 olana kadar artıracağız. Tekrardan ön yüzdeyim. Son kez burada da artırmamızı yapacağız hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Son kez buradan ilmek alıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar 14 ilmeğimiz oldu. Hanımlar şeklimiz böyle. Görüntü itibariyle şeklimiz bu.
Bu aşamada hanımlar biz sol kenara ben 15 diş haroşa yapmıştım. Sağ kenara da yine 14 ilmek üzerinden 15 diş haroşamız tamamlayacağım. Sizler buraya kaç diş haroşa, kaç sıra haroşa yaptıysanız sağ kenara da aynı sırada yapmanız gerekiyor. Aynı sayıda olması gerekiyor. Çünkü bu şekilde yanların eşit olması lazım. Şimdi hep birlikte sağ kenarımızı da sol kenarımızda olduğu gibi bitirip gelelim. Sonra da patiğimizin yanlarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarında ördüm geldim. Sol kenarda olduğu gibi 15 diş haroşamı yaptım. Burada da hanımlar sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarımızda geri dönüyoruz. Arka yüzde kesimimizi yapacağız. Bu ipimiz hanımlar bu iç tarafta değil de bilek bölümünde değil de kenarda kalacak. Bu nedenle arka yüzdeyim. İlmeklerimi burada da ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü topuk bölümünü yaparken yine buralardan da ilmekler çıkaracağız. Esnek, gevşek bir kesim yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine keserek ördüm. Hemen buraya bir tane, hatta bu tarafa şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekelim ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Görüntü itibariyle patiğimizin şekli bu. Böyle çok minik gibi durabilir ama bakın esnek bir model. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Esnek olduğu için ayağı sarıyor. Rahat olur ayağınıza. Bu konuda aklınızda bir soru işareti olmasın. Şimdi hanımlar bu ipimizi kestiğimiz bu bölüm vardı. Burası vardı. Buradan itibaren hanımlar şöyle yapacağız. Bakın. İpimizi buraya bağlayacağız. Bu şekilde düğümümüzü attık. Şimdi şu kenarlarımızı yapacağız hanımlar. Buralardan ilmekler çıkaracağız şu kenarlarımızdan. Öncelikle ben hanımlar bu aşamada bu bölümde sizler misinalı şiş kullanabilirsiniz. Hani telli olan şişlerden kullanabilirsiniz. Ben o telli olan şişleri kullanmakta zorlandığım için böyle kısa şişlerle bu şekilde patiğimin bu bölümünü yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Hemen bu bölümden hanımlar bakın. Hemen kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmekler çıkaracağız. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum burada. Şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Şöyle. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıyoruz. Bakın bu şekilde. Sayıyoruz hanımlar kaç ilmeğimiz olmuş. Bakın 7 ilmek olmuş burada. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın hanımlar renkli kenar ilmek yerlerine geldik. Buralarda ikişer tane kenar ilmek yeri var. Buralardan ikişer ikişer ilmek çıkaracağız şimdi. Bakın. Bu toprak rengi olan iki kenar ilmeğimden 2 tane ilmek çıkarttım. 22 ilmek oldu. Pembeden de 2 tane var. 1, 2. 24 ilmek oldu. 2 de buradan çıkarttım. 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Bu kenarımızdan hanımlar 43 adet ilmek çıkarttık. Patiğimizin burun bölümüne geldik. Patiğimizin burnuna 6 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. 6 ilmek başladığımız yerden 6 adet ilmek çıkaracağız. Hemen şuradan bakın ilk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için hanımlar buradan ilmek çıkarırken böyle tığımdan yardım alacağım. Şuralardan girerek sırasıyla bakın ilmekler çıkaracağız. Şişime takıyorum. Bir diğer şişime takıyorum burada. Çünkü ipim şişlerim kısa olduğu için sığmayacak. Sırasıyla bakın. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek başladığım yerden 6 ilmek çıkarttım.
Devamında hanımlar diğer kenardan da yine aynı şekilde buraya 43 ilmek çıkartmıştım. Buraya da 43 çıkaracağım. Sizler bu arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız ilmekleriniz 45, 46 ya da 47 olabilir. Bu nedenle ilmek sayılarınız fazla olacaktır. Bunda herhangi bir sorun yok hanımlar. Kaç ilmek çıkartıyorsanız o şekilde çıkaracaksınız. Kaç tane kenar ilmeği varsa. Bakın yine diğer tarafa geçtim. Kenar ilmek yerlerine girerek yine ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Sırasıyla bakın girip ilmeklerimi buralardan çıkartıyorum. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın hanımlar burada renkli bölümlere geldik. Buralarda ip geçişlerinde hanımlar ben sonuncu ilmeklerimi örmediğim için ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeklerimi örmek durumunda kaldım. Buralarda 3'er tane kenar ilmekleri görünebilir. Ben buradan 3 tane ilmek çıkartırsam karşıdan 2 çıkarttım. Eşitlik bozulacak. Bu nedenle buralardan da 2'şer tane ilmek çıkararak devam edeceğim. Bakın bir ilmek çıkartıyorum. 2. Bu bej olan yerden de bakın yine 1. Hemen ilmeğin iki kanadına birden girmem lazım burada. Şu ikinci ilmeğim. Ya mavi olan yere geldik. Buradan da 2'şer tane çıkaracağım. Bej olan yere geldik. Buradan da yine 2'şer tane çıkaracağım. Çünkü karşıdan yaparken 2'şer tane çıkartmıştık. İlmek sayıları eşit olsun diye buradan da aynı şekilde çıkartıyoruz. Sayalım kaç ilmeğimiz oldu. Şurası 10, 12, 14, 16, 18. 2 tane pembeden çıkaracağım. 20. 22. 24. Devam ediyorum. Buralardan da çıkartacağım. 25. 26. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve bir ilmek daha çıkarttım 43. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da 43'er tane ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada haroşa örgüye devam edeceğiz. Bakın buralara haroşa öreceğiz. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimizi tamamen bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Tamamen gördüğünüz gibi ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimin tamamını bu şekilde öreceğim. Burun kısmına geldim. Burun kısmında da 6 adet ilmeğimiz vardı. Yine buradaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak yani düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerimi de ördüm. Diğer şişime geldim. Yine bu şişimdeki 43 ilmeğimi de düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar kenarımızı yapıyoruz. Şu anda bir diş haroşamız oldu kenarımızda. Kenarımızda toplamda 3 diş haroşamız olması gerekiyor. İlmek çıkarttığımız sıra 1 oldu. Geri döndük. Arka yüzde ilmeklerimizi ördük. 2 sıra. 2 sırada bir haroşa ilk dişlerimiz oluşuyor zaten. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Düğümün arkada olması gerekiyordu. Nasıl öne geldi? Şöyle arkada bırakalım. Önde düğüm görünmesin hanımlar. Çirkin görüntü olur yoksa. Düğümümüzü arkaya doğru aldık. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle baktığımız anda hanımlar gördüğünüz gibi burada bir diş haroşamız oldu. Bu patiğimizin şu kenarında hanımlar bakın.
1, 2, 3. 3 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi nasıl yapacağız? Diğer uca kadar öreceğiz. Arka yüze tekrardan ilmekleri öreceğiz. Bir diş haroşa daha olacak. Bir kere daha aynı işlemi tekrar edeceğiz. Toplamda 3 diş haroşamız olacak. Şimdi bu kenarımızda bu bölümde hanımlar 3 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra birlikte tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, ben burada 3 diş haroşam olana kadar ördüm. Patiğimin bu yan kısımlarını böylece tamamladım. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Burundan başlayarak tabanımızı kesmeye başlayacağız. Öncesinde ilk şişimdeki 43 ilmeğimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Burundan itibaren başlayarak tabanımızı da oluşturmaya başlayacağız böylece. Ama öncesinde buradaki 43 adet ilmeğimi örüyorum. Sırasıyla hepsini hanımlar öreceğim. Evet. Burun kısmına geldik. Burun kısmında 6 adet ilmeğimiz vardı. Hanımlar 14 ilmek olana kadar kenarlardan ilmek ala ala öreceğiz. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Hem burada oval bir görüntü oluşmuş oluyor. Şöyle bir görüntü olacak. Bunu da şöyle yapacağız. Öncelikle buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar tabanda da. Buradaki 6 ilmeğimi öncesinde örüyorum. Ve hemen şişimden bir adet ilmeğimi örerek alıyorum. Orta kısma ekledim. Burada 7 ilmeğimiz oldu. Birini ekledim. Bir ilmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 7 ilmeğimi örüyorum hanımlar. 7 ilmeğimi örüyorum. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Ortada böylece 8 ilmeğimiz oluyor. İlmek ekledikten sonra geri dönüyoruz ve ipimiz yine karşıda. Orta kısımdaki 8 adet ilmeğimi yine öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmek daha alıp ortaya ekleyeceğim. Bakın 8 ilmeğimi ördüm. Hemen şişimden bir adet ilmeğimi alıyorum, ortaya ekliyorum. Orta kısımda hanımlar böylece 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Öncelikle buradaki 9 ilmeğimi öreceğim. Sonra şişimden bir adet ilmeğimi örerek alacağım. Orta kısma ekleyeceğim. Bakın şişimden bir adet ilmeğimi örerek alıyorum. Orta kısma eklendi. Orta kısımda böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi, buradaki 10 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde. Şişimden yine bir adet ilmeğimi örerek alıyorum. Orta kısma ekledim. 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İlmek ekledikten sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi buradaki 11 adet ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde 11 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeğimi daha alıyorum. Orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 12 ilmeğimiz oluyor. Tekrardan geri dönüyoruz. İpimiz karşıda. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 12 adet ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi ekleyeceğim. Orta kısma 13 ilmeğimiz olacak. Bakın 12 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. 13 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 13 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim şimdi. Şimdi şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. Ve böylece hanımlar orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi patiğimizin tabanını artık 14 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. 14 ilmek olarak keseceğiz hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Burada ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz. Yine ipimiz karşıda bu aşamada hanımlar ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Yani başka bir deyişle tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kalana kadar ördüm tabanımda. Buradaki ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekil. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Ta ki son bir ilmeğim kalana kadar. Yani 13 ilmeğimizi örüyoruz. 14. ilmeğimizi örerken kesim yapıyoruz hanımlar.
Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyorum kesim yaptıktan sonra. Yine ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alacağım. İkisini keserek öreceğim. Bu şekilde hanımlar tabanımız 14 ilmek üzerinden örülecek. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ile şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar yapacağımız işlem bu. İlk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Patiğimizin tabanı bu şekilde devam edecek. Biz bu kesme işlemini hanımlar bu yanlardaki şişlerimizde ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimiz bitene kadar kesme işlemine devam edeceğiz. Tabanımızı böylece oluşturacağız. Şimdi hep birlikte her iki şişimizdeki ilmekler de bitene kadar bakın bitmiş hali de böyle. Patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin arkasını yapalım. Evet sevgili hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünü yapacağız. Bu bölümü öreceğiz birlikte. 14 ilmek üzerinden yapacağız ve yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Yapacağımız işlem şöyle. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada 14 ilmeğim vardı. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Burada 13 ilmeğimiz kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın bu kenarlardaki kenar ilmek yerlerimiz var. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ve bu aşamada hanımlar yine kenar ilmek yerine giriyorum buradan. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Yeniden 14 ilmeğimiz oldu. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzde çıkartıyoruz hanımlar. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi sıradaki kenar ilmek yerine gireceğim. Buraya bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum yine birlikte keserek örüyorum. Şimdi ön yüze dönüyorum çünkü sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkarıyorduk. Buradaki kenar ilmek yerine giriyorum şimdi de bakın ilmeğin iki kanadına birden. Buradan da şöyle bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Devamında hanımlar yine ilmeklerimi son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Artık bu kenarlarda kesim yaptığımız yerlere geldik. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerlerimiz buralarda. Burada ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Hemen ilmek çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzde buradan ilmek çıkartacağım şimdi. Yine bu aşamada bakın. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Devamında hanımlar yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerimiz hemen şurası. Buraya giriyorum. Bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılıyor. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar devam edeceğiz. Yani buralara kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine kesme işlemi yapacağız. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak yine kesiyoruz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Yine esnek bir kesim yapalım. Patiğimiz ayağımıza rahat girsin. Gevşek, esnek bir kesim yapmamız lazım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine alıyorum. Bu şekilde kesiyorum. Patiğimizi burada bitirdik hanımlar. Bir de patiğime bu şekilde kenar oyası yaptım. Daha sıkı ve sağlam durdu patiğimizin kenar bölümü. Bunun için de tığa ihtiyacımız var. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Kenar oyamız 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Öncelikle burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine batarak burayı şöyle bir düzlüyorum. Bu kenar oyamızın hanımlar ilk sırasında sadece sık iğne yapıyoruz. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıyorum. Şöyle sık iğnemi yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Bakın ilmeklerimizi gevşek tutarak sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yöntemiyle kenar oyamın ilk sırasını böyle yapıyorum. İlmeğin 2 kanadına birden giriyorum hanımlar. Bakın şöyle ilmeklerim gevşek. Bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi hanımlar bu şekilde patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar sık iğne ile dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bakın sık iğne ile patiğimin çevresini dolandım geldim. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Yine sık iğne yapacağız ama ters sık iğne olarak yapacağız. Buna başlarken bir tane zincir çekeceğim. Tersten gideceğiz hanımlar. Bakın sağdan sola doğru bu şekilde dolanacağız. Şöyle bir arka ilmeğin sık iğnenin içine batıyorum, bir arkaya. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şimdi bir geri sık iğnenin içine batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Bir gerideki sık iğnemin içine batıyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar bu defada. Ters sık iğne yöntemi dönüyor buna. Bu şekilde. Yine bir arkadaki sık iğnenin içine batıyorum. Buradan ilmek çıkarttım ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bir gerideki sık iğnemin içine battım. Bir ilmek çıkarttım. Buradaki ilmeklerimi topluyorum. Tersten devam ediyoruz hanımlar. Şeklimiz, görüntümüz böyle oluyor. Şimdi yakından göstereyim. Böyle oluyor. Topluyoruz. Sonra bir geri sık iğnenin içine batıyorum. Bir arkadakine ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızın ikinci sırasını da bu şekilde yapıyoruz. Sırasıyla bir önceki sırada yapmış olduğumuz sık iğnelerin içine batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz ve topluyoruz. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin çevresine bakın ilk başladığımız yere kadar buraya kadar tarif ettiğim gibi dolanalım gelelim. Evet hanımlar, ters sık iğnemi de bu şekilde dolandım, bitirdim. Sonrasında artık işimiz bitti. Bir tane zincir çekip ipin ucunu şöyle kesiyorum. Bu ucumuzu da hemen şöyle arkaya gizleyeceğim. Ön yüzden görünmesin, çıkmasın diye sıkılayarak şöyle ipimin ucunu gizliyorum. Şu zincir yöntemiyle hanımlar sıkılıyorum iyice. Böyle arka ilmek aralarından geçirerek bu ipimizi de böyle gizliyoruz. Bu şekilde. Baktığımızda hanımlar patiğimiz bitti. Bakın gayet esnek. Şöyle göstereyim. Ayağı saran bir model oldu. Bir de manken ayağımıza giydireyim. Öyle bakalım. Ayağımıza nasıl görünecek birlikte yaptığımız patiğimiz. Bir de öyle görelim. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için çok iyi bir fikir diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenerek, severek benimle birlikte yaparsınız. Evet. Patiğimizi şöyle ayağımıza da giydirdim. Bakın hanımlar. Duruşumuz böyle. Görüntümüz, patiğimizin tabanı, ön kısmı, yanları. Bakın gayet de esnek, şöyle göstereyim. Ayağı da saran hoş bir patik. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.